Yıkılmış kent öyküleri, insanlığın farklı zaman dilimlerinde ve coğrafyalarda karşılaştığı yıkımların derinliklerine inmeye devam ediyor. Bu bölümde efsanelerle örülü antik Truva'dan, Vikinglerin ilk dehşetli saldırısına uğrayan Lindisfarne'a, savaşın acımasız yüzünü gösteren Grozny'den, geleceğin umut vadeden ancak hüsranla sonuçlanan Titan kolonisi Inxpolis'e uzanarak medeniyetlerin çöküş nedenlerini ve insanlığın direnme çabasını farklı perspektiflerden inceleyeceğiz. Yıkılmış kent öyküleri başlıyor. Yıkılmış kent öyküleri bu kez efsane ile gerçeğin kesiştiği noktaya uzanıyor. Ateş ve hileyle yok edilen Truva'ya. Anadolu'nun stratejik ticaret merkezi olan bu efsanevi şehir, sağlam surları, zengin tapınakları ve savaşçı kültürüyle antik dünyanın önemli güçlerinden biriydi. Peki bu kudretli kale nasıl oldu da basit bir hileyle yerle bir edildi? Truva'nın öyküsü, savaşın acımasızlığını ve ihanetin kalıcı izlerini fısıldıyor. M.Ö. 1184 yılının acı bir gününde, Truva surlarının gölgesinde tahta atın kaderi şekilleniyordu. Hektor'un dul eşi Andromae, şehrin yıkık kapılarında durmuş, Akhalıların zafer naralarını çaresizce dinliyordu. Bu at, tanrıların bir lütfu mu yoksa şehrimize getirilmiş bir lanet mi diye soruyordu kendi kendine, kalbindeki derin acıyla. Truva, Anadolu'nun önemli bir ticaret merkeziydi. Sağlam surları şehri dış tehditlere karşı korurken, altın işlemeli tapınaklar, tanrılara olan bağlılığı simgeliyordu. Savaşçıların onur şarkıları, şehrin kahramanlık dolu geçmişini yansıtıyordu. Ancak 10 yıllık Akhalı kuşatması, Truvalıları yorgun düşürmüştü. Halk umutsuzca barışın gelmesini bekliyordu. Ateşler surları yaladığında Andromae, kahraman kocası Hektor'un hatırasını ve sevgili oğlunu kollarına alıp alevlerden kaçmaya çalıştı. Ancak Akhalı kılıçları Truva'nın son direncini kırmıştı. Bir şehrin 10 yıllık direnci basit bir tahta ata nasıl yenik düşer diye haykırdı Andromae'nin çaresiz feryadı, yıkılan şehrin acısını göğe yükseltircesine. Efsane bu acı olaylarla birlikte küllerin arasında tarihe karıştı. Bugün Çanakkale'deki Hisarlık Tepesi'nde bulunan Truva'nın kalıntıları, bu efsanevi savaşın yıkım ve sessiz tanıkları olarak duruyor. UNESCO'nun Dünya Mirası olarak korunan bu antik kent, zaferin bazen en karanlık hilelerle kazanıldığını ve ihanetin izlerinin asla silinmediğini fısıldıyor. Truva'nın yıkık surlarından yükselen sessizlik, kahramanlık ve ihanetin iç içe geçtiği bir öyküyü anlatıyor. Bu antik kent, savaşın acımasızlığını ve basit bir hilenin kudretli bir şehri nasıl yerle bir edebileceğini gösteriyor. Truva'nın mirası, tahta atların unutulabileceğini, ancak ihanetin gölgesinin tarihin sayfalarından asla silinemeyeceğini hatırlatıyor. Yıkılmış kent öyküleri bu kez Kuzey Denizi'nin kıyısında huzurun dehşetle yer değiştirdiği bir manastırın öyküsünü anlatıyor. Vikinglerin ilk büyük saldırısına uğrayan Lindisfarne. 8 Haziran 793'te kuzeyin soğuk rüzgarı, barış ve ibadetle dolu bu kutsal mekana beklenmedik bir tehdit getirdi. Lindisfarne'ın öyküsü, bir denizcilik krallığının doğuşunu ve kadim bir manastırın barbarlığa karşı verdiği çaresiz mücadeleyi gözler önüne seriyor. 8 Haziran 793 sabahı, Rahibe Edinburgh,
huzur dolu Lindisfarne Manastırı'nın misafirhane kapısında dualarını mırıldanarak bir mum yerleştiriyordu. O an ufukta beliren Longhouse yelkenleri dikkatini dağıttı. 7. yüzyılda Aziz Aydın tarafından kurulan Lindisfarne, Anglo-Sakson dünyasında önemli bir Hristiyanlık merkeziydi. Manastır, keşişlerin hücre evleri, değerli el yazmalarının saklandığı bir kütüphane ve yolcuları ağırlayan bir misafirhaneden oluşuyordu. Cuthbert'ın kabri buradaydı ve manastır İncil yazma atölyeleri ve sabah ayinleriyle kutsal bir atmosfere sahipti. Manastırın taş duvarları Hristiyan sembollerinin yanı sıra İskandinav runik motifleriyle de süslenmişti. Belki de barışla bir arada yaşama umuduyla. Ancak şimdi o desenler Viking baltalarının acımasız dansıyla çatırdıyordu. Bir manastırın sabah duası, barbar çığlıklarının gölgesinde nasıl korunur diye düşündü Edburg dehşet içinde. Kütüphanenin kapıları şiddetle açıldı ve yüzyıllardır özenle korunan eski el yazması İncil'ler, Vikinglerin yağmacı elleriyle denize savruldu. Edburg göğsüne sıkıca bastırdı, kredo yazılı minik taş levhayla teselli bulmaya çalıştı. Hristiyanlık kuzey ışıkları kadar soluk mu kalacak diye fısıldadı çaresizce. Lindisfarne'a yapılan bu saldırı sadece bir manastırın yıkımı değil, aynı zamanda Hristiyanlığın kuzeydeki yayılmasına karşı yapılan ilk ikonik saldırıydı. Lindisfarne'ın sisli kıyılarında yankılanan Viking çığlıkları bir dönemin başlangıcını ve bir kutsal mekanın yıkımını işaret ediyor. Bu ilk büyük Kuzey Deniz seferi, manastırı sadece bir ganimet ve köle kaynağı olarak gören barbar bir gücün acımasızlığını gösterdi. Ancak Lindisfarne'ın geçici olarak terk edilmesi, Hristiyanlığın kuzeydeki yayılmasını durduramadı ve manastır, inancın direncinin bir simgesi olarak tarihe yazıldı. Yıkılmış kent öyküleri, modern çağın acımasız savaşlarının bir şehri nasıl enkaza çevirebileceğini sorguluyor. İkinci Çeçen Savaşı'nın kalbindeki Grozny. 1990 kışının soğuk günlerinde bir zamanlar sanayi ve kültür merkezi olan şehir, amansız bir kuşatma ve bombardıman altında hayalet bir enkaz yanına dönüştü. Grozny'nin öyküsü, savaşın siviller üzerindeki yıkıcı etkisini ve enkaz altında bile yeşeren insanlık direncini gözler önüne seriyor. 1999 kışının dondurucu soğuğunda İkinci Çeçen Savaşı'nın en şiddetli ayları yaşanıyordu. Hemşire Amina, yaralı sivilleri taşımak için bomba sesleri arasında cam kırıklarının çıtırtısını dinleyerek koridordan koridora koşturuyordu. Ufacık apartman dairesi artık derme çatma bir ameliyat salonuna dönüştürülmüştü. Bir zamanlar 270 bin nüfuslu canlı bir şehir olan Grozny, petrol ve gaz endüstrisinin kalbiydi. Alışveriş merkezleri, parklar, tiyatrolar ve çok kültürlü yapısıyla bilinen bu şehir, şimdi savaşın acımasız yüzüyle karşı karşıyaydı. Sokaklar bir zamanlar çocuk gülüşleriyle yankılanırken, şimdi uçak sesleri ve roket atarlı gecelerin dehşetiyle kesiliyordu. Bir şehir kendi evlatlarının gözyaşlarını nasıl göremez olur diye düşünüyordu Amina, kalbindeki derin acıyla. Grozny'nin donmuş moloz yığınlarından yükselen yeniden yapılanma çabası, bir şehrin küllerinden nasıl yeniden doğabileceğini gösteriyor. 2000'lerin ortalarından itibaren şehir efsanesi konseptiyle yeniden inşa edilen Grozny, modern alışveriş merkezleri ve yeni binalarla dikkat çekiyor. Ancak savaşın travması hala taze ve her yıl düzenlenen
enkaz günleri sergisi yaşanan acıları unutturmuyor. Barış Müzesi ise geleceğe umutla bakmak için geçmişle yüzleşmenin önemini vurguluyor. Yıkılmış Kent Öyküleri, geleceğin uzak bir köşesinde insanlığın başka bir dünyada yeşerme arzusunun acı bir sonla karşılaştığı bir koloninin öyküsünü anlatıyor. Satürn'ün uydusu Titan'daki Nixpolis. 2320 yılında Titan'ın Metan Gölü kıyısında kurulan bu umut vaat eden koloni, beklenmedik bir atmosferik felaket sonucu terk edilmiş bir enkaz yığınına dönüştü. Nixpolis'in öyküsü, insanlığın evrendeki zorlu koşullara karşı kırılganlığını ve doğanın acımasız sınırlarını gözler önüne seriyor. Yıl 2320. Titan'ın dondurucu soğukluğunu yansıtan sıvı metan gölünün kıyısında Nixpolis'in yarı batık kubbeleri hüzünlü bir manzara oluşturuyordu. Biyolog Serin, mercekli enzim reaktörünün önünde donmuş örnek tüplerini incelerken dışarıdaki eksi 180 derece sıcaklık camları çatlatmıştı. Şehrin hidrojenden elde ettiği enerji, Titan'ın amansız metan fırtınalarının öfkesinde kesintiye uğramıştı. 2280 ile 2295 yılları arasında büyük umutlarla inşa edilen Nixpolis, tamamı kapalı biyosfer kubbelerden oluşuyordu. Toplam 3000 koloni üyesi, metan hidrojen enerji reaktörleri, kuru buz tarımı ve genetik olarak uyarlanmış bakterilerle Titan'ın zorlu koşullarına uyum sağlamaya çalışıyordu. Kubbe içindeki yapay ekosistem bir zamanlar fanus gibi canlı bitki örtüsüyle doluydu. Ancak 2299 yılında meydana gelen beklenmedik bir artçı metan tayfunu, koloninin enerji sistemlerini felç etti ve düşük basınç çarpmasına neden oldu. Yedek reaktörlerdeki sıvı soy gaz sızıntısı, kubbelerin içindeki yapay atmosferi zehirledi. Bir zamanlar yemyeşil olan yapay ekosistem, kadife yosunların siyaha dönmesiyle birlikte soldu. Bir koloninin hayali, basit bir gaz bulutu yüzünden nasıl eriyebilir diye düşündü Serin. Titan'ın acımasız atmosferine teslim olmuş bir halde. 2300 yılının ilk 3 ayında hayatta kalan 500 koloni üyesi, Satürn uyum gemisiyle Güneş sistemine geri nakledildi. Geriye kalan kubbe enkazları bugün bir uzay arkeoloji alanı olarak korunuyor. Nixpolis, başka bir dünyada yeşermek isterken, doğal dengenin acımasız sınırıyla yüzleşen insanlığın hüzünlü bir anıtı olarak Titan'ın soğuk yüzeyinde duruyor. Truva'nın tahta atı, Lindisfarne'ın yanan manastırı, Grozny'nin enkazı ve Nixpolis'in terk edilmiş kubbeleri. 4 farklı zaman diliminde 4 farklı yıkım öyküsü. Tarih, insanlığa şunu öğretiyor. Yıkım, kibir, cehalet, savaş ve doğanın gücü gibi pek çok farklı nedenden gelebilir. Ancak her yıkım, yeniden inşa etmek ve hatalarımızdan ders çıkarmak için bir fırsat sunar. Yıkılmış Kent Öyküleri devam ediyor.